Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaşa uygun yandan bağcıklı önlük süveterin anlatımını yapacağım. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip bir ip. Kartopu Baby One. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K259. Süveterimizin ölçüleri de şöyle. Beden genişliği 27-28 santim. Beden uzunluğu ise 33 santim. Arka bedenimizin uzunluğu ise 36 santim. Süveterimize yakından da bakalım. Çok tatlı, çok kullanışlı bir süveter oldu arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni paylaşacağım videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Şimdi hazırsanız süveterimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişe 70 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Haroşamı ben her iki yönde tersten örüyorum. 6 ilmek ters örelim. 2 3 4 5 6 3 6. Şimdi 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi 2 ters 2 düz olarak ördüm. Şimdi kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Beş ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimi örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi 6 ilmek ters örüyorum. Hem sağ kenarda hem sol kenarda 6 ilmek haroşa devam edecek. 3 6 ilmek ters ördükten sonra arka yüzde ters olarak örmüş olduğum ilmekleri ön yüzde düz örüyorum. Arka yüzde düz olarak örmüş olduğum ilmekleri ise ön yüzde ters olarak örüyorum. Yine 2 düz 2 ters olarak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini ters olarak örüyorum. 6. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine 6 ilmek ters örüyorum sıra başında. Altı ilmek ters ördükten sonra 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Kalan ilmekleri
ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde süveterimizin lastik kısmı 9 sıra olana kadar örüp model kurulumuna geçelim. Süveterimizin lastik kısmını 2 ters 2 düz olarak 9 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu sırada model kuracağız. Kenarda olan 6 ilmek haroşamızı ters olarak örüyoruz. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Şimdi buradaki 3 ilmekle kahve çekirdeği modelini kuracağız. Kahve çekirdeğimizin hem sağ kenarında hem de sol kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. 6 haroşadan sonra 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizin yanında olan ilmeğimizi ters ördüm. Şimdi burada olan 1 2 3 ilmekte kahve çekirdeği modelimizin kurulumunu yapacağız. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip 1 ilmek düz örüyorum. Dolama yaparak buraya 1 ilmek ajur yaptım. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi kahve çekirdeği modelimizin sol kenarına da 1 ilmek ters örüyorum. Bu kenarlarda olan ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi 10 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 10 ilmek düz ördüm. 10 ilmek düzden sonra yine buraya kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Yine kenarlarına 1 ilmek ters öreceğim. 10 ilmekten sonra 1 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmekle kahve çekirdeği modelimizi örüyoruz. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk ilmeği düz örüp dolama yaptım. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Sol kenarına 1 ilmek ters örüyorum. Yine burada da kahve çekirdeği modelimizin hem sağ kenarında hem de sol kenarında 1 ilmek ters ilmeğim var. Yine buradaki kahve çekirdeği modelimizde olduğu gibi ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. Kahve çekirdeği modelimizi ördükten sonra sol kenarına ters ilmeğimizi ördükten sonra 13 ilmek sayalım. 2 4 6 8 10 12 13. Bu 13 ilmeğin kenarlarında olan 5 ilmeği düz olarak öreceğiz. Ortasında olan 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Şimdi 13 ilmeğin sol kenarına 1 ilmek artırma yapacağım. Yani ajur yapacağım. İpim önde. 5 ilmek düz öreceğim. 1 ipim önde olduğu için buraya 1 ilmek artırma yani ajur yapmış oldum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. Ortada olan 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Fakat buradaki 1 2 3 birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden şu şekilde geçirip bırakıyorum. Yani sağda olan ilmeği sol tarafa çevirdim. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmeği birlikte kestiğim için burada 2 ilmek eksilttik arkadaşlar. Burada da 1 ilmek artırdım. 5 ilmek düz örüp 1 ilmek daha artıracağım. Yani ilmek sayımız eksilmemiş olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 3 ilmeği kestikten sonra 5 ilmek düz ördüm. Yine buraya
şişe dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. Yine buraya kahve çekirdeği modelimizi uygulayacağız. Yine kahve çekirdeğimizin hem sağ hem de sol kenarında birer ilmek ters ilmeğimiz var. Artırmamı yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3. Üçüncü ilmeği ilk iki ilmeğin üzerinden geçirip düz olarak örüyorum. Dolama yaptım. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizden sonra bir ilmek ters örüyoruz. Yine bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 10 ilmek düz ördüm. Yine burada olduğu gibi burada da 10 ilmek düzden önce ve sonra kahve çekirdeği modelimiz var. Burada da 10 ilmekten sonra yine kahve çekirdeği modelini öreceğiz. Yine kahve çekirdeği modelimizin her iki kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var arkadaşlar. 10 ilmek düzden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3. Üçüncü ilmeği ilk iki ilmeğin üzerinden geçirip birinci ilmeği düz olarak örüp dolama yaptım. İkinci ilmeği ise yine düz olarak ördüm. Sol kenarına bir ilmek ters ördüm. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğim. Burada bir ilmek eksiltmemiz gerekiyor arkadaşlar. 70 ilmekle başlamıştık. Model kurulumu için bizim 69 ilmeğimize ihtiyacımız var. O yüzden burada bir ilmek keseceğiz. Kahve çekirdeği modelimden sonraki ters ördüğüm ilmeği söktüm arkadaşlar. Şimdi burada iki ilmeği birlikte örerek yine bir ilmek kahve çekirdeği modelimden sonra ters örmüş oldum. Bir ilmek eksilttik. Şimdi şişimizde toplamda 69 ilmeğimiz oldu. Modelden sonra 2 ilmek düz örüyorum. Yine burada da 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz örmüştük. Burada da 6 ilmek haroşadan önce 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 5 ilmeğimi ters olarak örüp 6. ilmeği şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Yine kenarda 6 ilmek haroşa örüyoruz. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde sadece kahve çekirdeği modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmekleri ters olarak öreceğim. 2 ilmek tersten sonra kahve çekirdeği modelimin yanında olan ilmeği düz olarak ördüm. Kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeği ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizden sonra bir ilmek düz örüyorum. 10 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde düz olarak ördüğümüz 10 ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Şimdi yine kahve çekirdeği modelimizden önceki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği ters örüp yine bir ilmek düz örüyorum. Üçgen motifimizin her iki kenarında artırma yapmıştık. Artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Yine üçgen motifimizde olan ilmekleri arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örüyoruz. Artırmış olduğum ilmeği ters ördüm. Kahve çekirdeği modelimin yanında olan ilmeği düz. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri ters. Yanındaki ilmeği düz. Şimdi 10 ilmek ters örüyorum.
Kahve çekirdeği modelimin yanında olan ilmeği düz olarak ördüm. 10 ilmek ters ördükten sonra kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri ters, yanındaki ilmeği düz. Şimdi 2 ilmek ters, 5 ilmek haroşa, sondaki ilmeği de örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde kenarda olan 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. İlk haroşadan sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6. haroşa sırasındayız. 6 haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimden önce 1 ilmek ters örüyorum. Bu sırada kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek yanındaki ilmeği ters örüp 10 ilmek düz örüyorum. 1 Model kurulumunu yaptığımız için arkadaşlar bundan sonraki sıralarda örmek daha kolay. İlmeklerimiz belli ediyor kendisini. Kahve çekirdeği modelimden önce 1 ilmek ters ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri düz örüyorum. Yanındaki ilmeği ters. Bir önceki sırada üçgen motifimizin yanında olan artırdığımız ilmeği de düz olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri her zaman düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Tekrar dolama yaparak bir ilmek artırıyorum. Bir önceki sırada 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördükten sonra ortada olan ilmekle yanında olan ilmekleri birlikte örerek keseceğim. Buradaki ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra üçünü birlikte şu şekilde arkadan örerek düz örerek kesiyorum. Bu ilmeğim benim ortada sabit olan ilmeğim arkadaşlar. Her ön yüzde kenarlarında olan ilmekle birlikte keseceğim. Yine 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. İpimi öne aldım. Burada bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Her ön yüzde üçgen motifimizin her iki kenarında artırmalarımıza devam edeceğiz. Ortada 3 ilmek keseceğim. 1 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri düz olarak örüp tekrar 1 ilmek ters örüyorum. 10 ilmek düz örelim. Bir ilmek ters örüp modelde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 2 ilmek düz örüp kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sadece kahve çekirdeği modelimizin hem sağında hem de solunda olan ilmekleri düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine ilk sıradan sayarsak 2 4 6 7. haroşa sırasındayım. Altı ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 1 2 3 üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip
İlk ilmeği düz olarak örüp dolama yapıyorum. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu işlemi her 4 sırada bir tekrarlıyoruz arkadaşlar. 10 ilmek düz örüyoruz. On ilmek düz ördükten sonra yine kahve çekirdeği modelimin yanında olan ilmeği ters olarak ördüm. Kahve çekirdeği modelimde olan 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek düz dolama yapıp tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Modelden sonra bir ilmek ters örüyorum. Yine burada bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmekle modelin ilk sırasında artırmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyoruz. Her sırada artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak öreceğim. Yine ipimi öne aldım. Bir önceki sırada 4 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde olduğu için hem de buraya bir ilmek ajur yaparak artırmamızı yapıyoruz. 2 3 ilmek düz ördükten sonra ortada olan ilmeğimi ve yanında olan ilmekleri birlikte örerek keseceğim. Fakat ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden bu şekilde geçirip bırakıyorum. Daha sonra üçünü birlikte örerek kesiyorum. Görüntümüzün bu şekilde olması için ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sol tarafa çeviriyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 2 ilmek yine artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örüyoruz arkadaşlar. Bir ilmek ters örüp 10 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3 modelde olan 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlk ilmeği düz olarak örüp dolamamı yaptım. İkinci ilmeği de düz olarak örüp bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizi bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek düz örüp 5 ilmek haroşa örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine kahve çekirdeği modelimizin sağ ve sol kenarında olan ilmeklerimizi düz, diğer ilmekleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İlk sıradan sayarsak 8. haroşa sırasındayım. İlmeklerimi yönlerine göre ördüm. Ortada olan motifimize kadar geldim. Şimdi artırmış olduğum ilmekleri yine düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bu defa bu sırada 2 ilmek düz öreceğim. Bir önceki sırada 3 ilmek düz ördük. Bu sırada 2 ilmek düz örüp yine ortada olan 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Fakat ilk ilmeği ikinci ve üçüncü ilmeğin üzerine bu şekilde çeviriyorum. Arkadan 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyorum. 2 ilmek düz ördüm. Yine buraya ipimi öne aldım. Bir ilmek ajur yapacağım. 1 2 3 önceki sıralarda artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ilmeklerimizi yönlerine göre örüp sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimi yönlerine göre örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine kahve çekirdeği modelimizin her iki kenarına ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım.
Arka yüzü tamamladım. Ön yüzde ilk haroşadan sayarsak 9. haroşa sırasındayız. Yine burada kahve çekirdeği modelimizi uygulayıp ilmeklerimi yönlerine göre ördüm. Kahve çekirdeği modelimi uyguladıktan sonra bir ilmek ters örüp artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Üçgen motifimizde 5 ilmeğimiz kaldı. Bu sırada bir ilmek düz örüp 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. İpimi öne aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Yine tam ortada olan 3 ilmeği şu şekilde ilmeğin yerini çeviriyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüp ipimi öne alıp önceki sıralarda artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Burada kahve çekirdeği modelimizi uyguluyoruz. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip düz olarak örüyorum. Dolama yapıp tekrar düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Arka yüze geçelim. Arka yüzde kahve çekirdeği modelimizin yanında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 2, 4, 6, 8, 10. 10. haroşa sırasındayım. İlmeklerimi ilmek yönüne göre ördüm. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Motifimizde 3 ilmeğimiz kaldı. Bu sırada üçünü birlikte örerek keseceğim. Yine ipimi öne aldım. İlk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İpim arkada, ipim önde olacak fakat 3 ilmeği arkadan bu şekilde üçünü birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine önceki sıralarda artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 ilmeği, kalan 3 ilmeğimizi kestik. Yine her iki kenarına ajur yaparak artırmamızı yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ilmeklerimi ilmek yönüne göre örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde kahve çekirdeği modelimizin yanında olan ilmekleri düz, diğer ilmekleri ters olarak örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. İlk haroşadan sayarsak 11. haroşa sırasını örüyoruz. İlmeklerimi örmem gerektiği gibi ilmek yönüne göre ördüm. Şimdi en son kahve çekirdeği modelimden sonra bir ilmek ters ördüm. Motifimde olan 13 ilmeğimizle arkadaşlar yine aynı şekilde ilk sırada olduğu gibi motifimizi kuracağız. 13 ilmeğimizin yanına bir ilmek ajur yaparak artırma yapacağım. Aynı burada ilk sırada yapmış olduğumuz gibi ipim önde, 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 13 ilmeğin ortasında olan 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Yine ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. Şimdi yine 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra dolama yaparak bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip ilk ilmeği düz olarak örüp dolama yapıp bir ilmek daha düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örüp arka yüzde kahve çekirdeği modelimizin yanında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmekleri ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım.
Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilmeklerimi yönlerine göre ördüm. En son kahve çekirdeği modelimde olan ilmekleri düz olarak örüp bir ilmek ters ördüm. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüp ipimi öne alıyorum. Bu sırada 4 ilmek düz örüyorum. Bir önceki sırada 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 4 ilmek düz örüp tam modelin ortasında olan ilmekle kenarlarında olan ilmeklerin üçünü birlikte öreceğim. Fakat ilk ilmeği ikinci ve üçüncü ilmeğin üzerinden bu şekilde geçirip üçünü birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesip şimdi 4 ilmek düz örüyorum. Yine ipim önde. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Üçgen motifimizin her iki kenarına da artırma yapıyorum. Ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Ortada olan 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajur sırasında bir tekrarlıyoruz. Kenarlarda olan kahve çekirdeği modelimiz ise aynı şekilde devam ediyor. Kenarlarda olan 6 ilmek haroşamız da aynısı gibi devam ediyor arkadaşlar. Ön parçamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp daha sonra yakasını kesmeye geçelim. Motifimizi ise her 6 ajur sırasında bir tekrarlayalım. İlk motifimizi örmüş olduğumuz gibi burada olan motiflerimizi de örüp istediğimiz uzunluğa gelince yakasını kesmeye geçelim. Süveterimizin ön parçasını 7 motifimiz olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk haroşa sırasından sayarsak da 47 haroşa sıramız oldu. Şimdi yakasını keseceğiz bu sırada. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım. 28 ilmek burada, 28 ilmek de burada. 13 ilmek de burada. Ortada, tam ortada olan 13 ilmeğimizi ilmek ayraçlarıyla ayırdım. Şişimizde toplamda 69 ilmeğimiz var. 28 ilmeğimi örerek geldim. En son kahve çekirdeği modelimizi ördükten sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi kesimlerime geçiyorum. Üçgen motifimizde olan düz ilmeklerimizi keseceğiz. 13 ilmek keseceğiz. İlmeklerim şu şekilde. Bir ilmeği ördüm. Bir ilmek daha ördüm. İlk örmüş olduğum ilmeği diğerinin üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Toplamda 13 ilmek keseceğim. İlmeklerimizi hem örüp hem kesiyoruz. Ters ilmeğime kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi buradaki ilmeğimi de keseceğim. Toplamda 13 ilmek kesmemiz gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Bu kenarda da yine 28 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. Yine kahve çekirdeği modelimizi örmemiz gerektiği gibi örüyorum. Bir ilmek ters, 10 ilmek düz. Sıramızı örmemiz gerektiği gibi örüp tamamlayıp arka yüzü de örüp tekrar yine
burada kesim yapacağız. Ön yüzü örüp tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine örmem gerektiği gibi ördüm. Sondaki ilmeği şu şekilde düz olarak örüyorum. Kalan ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzde bu defa 4 ilmek keseceğim. İlk ilmeğimi aldım. Bu kahve çekirdeği modelimde olan birinci ilmeği düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek kestik. 3, bir ilmek daha kesiyorum. 4. Şimdi 4 ilmek bu sırada kesmiş oldum. İlmeklerimi yine aynısı gibi örmeye devam ediyorum. Önce yakada 13 ilmek keserek geldik. Ön yüzü ve arka yüzü ördük. 4 ilmek daha kestik. Şimdi yine ön yüzü ve arka yüzü örelim. Yakada yine kesim yapalım. Arka yüzü tamamladım. Tekrar ön yüze geçtim. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi sıra başında örmeden alıyorum. Bu sırada yine 4 ilmek keseceğim. 1, 2, 3, 4. Yine ilmeklerimi örmem gerektiği gibi sıra sonuna kadar örüyorum. Burada kahve çekirdeği modelimizi örmeye devam ediyoruz. Omuz kısmına kadar buradaki kahve çekirdeği modelimizi öreceğiz. Şimdi yine arka yüzümüzü örüp tekrar kesim yapacağız. Arka yüzü örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada 2 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Modelimde olan ilmekleri düz olarak ördüm. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzü örelim, ön yüze geçelim. Ön yüzde tekrar 2 ilmek kesip kesimlerimizi tamamlayacağız. Ön yüze geçtim. Yine 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizi örüyoruz. İlk ilmeği düz ördüm. Dolama yapıp tekrar bir ilmek daha düz örüyorum. Bir ilmek ters örüp 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda kalan haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmeğimiz kaldı. 16 ilmekle omuz kısmına kadar örüp daha sonra yakamızın bu tarafında kesimlerimize geçelim. Şişimde olan ilmeklerle omuz kısmına kadar ördüm. İlk haroşadan sayarsak da 59 haroşa sıramız oldu. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra tığ yardımıyla birleştireceğim. Şimdi ipimi arka kısımdan tam buraya bağladım. Şimdi bu tarafta kesimlerimize geçelim. Yine 4 ilmekle başlayacağız kesimlerimize. Fakat ilmeklerimizi diğer yönden daha farklı keseceğiz. İlmek yönlerimizin aynı olabilmesi için bu defa şu şekilde 2 ilmeği
birlikte örerek kesiyorum. Diğer tarafta örerek kesmiştik. Burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Burada artırdığımız ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 ilmek yönlerimizin ön yüzde aynı olması için bu şekilde kesiyoruz. 4 ilmek kestim. Şimdi ilmeklerimi aynısı gibi örüyorum. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüzümüzü de örelim. Tekrardan yine burada kesim yapalım. Ön yüzü de ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine 4 ilmek keseceğim. Daha sonraki sırada 2 ilmek, sonra da 2 ilmek keseceğim. Şişimde 16 ilmek kalacak arkadaşlar. Diğer omzumuzda olduğu gibi. Omzumuzu 59 sıra olana kadar örüp yine ilmeklerimizi ilmek tutucuya geçirelim. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Ön parçamı tamamladım. Yakasında önce 13 ilmek kestik. Daha sonra 4 4 2 2. Bu tarafta da aynı şekilde 4 ilmek 4 ilmek 2 2 keserek her iki tarafta da 16 ilmeğimiz kaldı. 16 ilmekle de ilk haroşa sırasından sayarsak 59 haroşa sırası olana kadar örüp iki tarafı da tamamladım. İlmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra tığ yardımıyla arka parçayla birleştireceğiz. Şimdi arka parçamıza geçelim. Ben arka parçamı biraz ördüm arkadaşlar. Arka parçamızı da ön parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Arka parçamıza 3 ilmek eksik başlıyoruz. Arka parçamızı 66 ilmekle başladım. Yine kenarlarımız 6 ilmek haroşadan oluşuyor. Ortada olan ilmekleri 9 sıra 2 ters 2 düz olarak lastik örüyoruz. Daha sonra arka parçamıza model uygulamadan örmeye devam ediyoruz. Arka parçamız ön parçadan biraz uzun olacak. Şimdi arka parçamızı yine yaka kısmına kadar örelim. Arka parçamızda da yaka oyuntusu için kesimlerimiz olacak. Şimdi arka parçamızda ilerleyip gelelim. Arka parçamızı ilk haroşadan sayarsak 56 sıra ördüm. Şimdi 57. sırayı örüyorum. Yakası için kesim yapacağız. İlmeklerimi yine örmem gerektiği gibi ördüm. 24 ilmek ördüm. Şimdi yaka oyuntusu için kesim yapacağım. 24 ilmek ördükten sonra 18 ilmek keseceğiz. İlmeklerimi yine ön parçada kesmiş olduğum gibi kesiyorum. 24 ilmeği ördükten sonra bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi hem örüp hem kesiyoruz. Sıra sonunda 24 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Yakamız için 18 ilmek kestim. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde ve arka yüzde örüp daha sonra tekrar keseceğim. Şişimde 24 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi örüyorum. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp yine bu kısma kadar gelip daha sonra 3 ilmek keseceğiz. Arka yüzde son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde 3 ilmek keseceğim. Yine ilmeklerimi aynı şekilde kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 ön yüzü ve arka yüzü tamamlayalım.
Ön yüzü ve arka yüzü tamamladım. Bu sırada yine 3 ilmek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yakası için önce 18 ilmek kestim. Daha sonra 3 ilmek. Bu sırada da 3 ilmek kestim. Sonraki sırada 2 ilmek kesip şişimizde 16 ilmeğimiz kalacak. Ön parçalarda olduğu gibi omuz kısımlarımız 16 ilmekten oluşuyor. Şimdi 2 ilmek daha kesip bu omzumuzu tamamlayıp diğer omzumuza geçelim. 2 ilmek kestikten sonra ön yüzde ve arka yüzde örüp tam bu kısma kadar gelip ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi diğer omzumuzu örmeye geçeceğim. Şişimde 16 ilmeğim kaldı. İlk haroşamızdan sayarsak da toplamda 60 haroşa sıramız oldu. Şimdi bu omzumuzu kesmeye geçelim. Yine burada olduğu gibi önce 3 ilmek keseceğim. Fakat daha farklı keseceğim arkadaşlar bu omzumuzu. İlmeklerimizin yönlerinin aynı olması için bu defa arka yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 bir ilmek daha kestim. 3 kesimlerimizi bu defa arka yüzde yaptığımız için 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp gelelim. Ön yüzde sıra sonundayım. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Yine 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 yine arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp 2 ilmek keselim. Yine bu omzumuzda 60 haroşa sırası olacak arkadaşlar. İlk haroşadan sayarsak 60 haroşa sırasını tamamlayacağız. Önlerimiz 59 haroşa sırası arkadaşlar. Sadece bir sıra fark var fakat öne model uyguladığımız için önümüz enden ve boydan kendisini topladığı için 2 santim daha kısa oluyor. Sadece bir sıra arka parçayı fazla örüyoruz. Ön parça kendisini topladığı için 2 santim kısa gözüküyor. Ön yüzde örüp tamamladım. 3 3 şimdi 2 ilmek keseceğim. Bir 2 sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. İlk sıradan saydım. 59 sıramız olmuş arkadaşlar. Bir sıra daha öreceğiz. Şişimizde 16 ilmeğimizle bir sıra daha örüp 60 haroşa sırasını tamamlayacağız. Her iki tarafında eşit olması için bir sıra daha örüyoruz. Arka yüzde örüp tamamlayalım. Ön parçamızı arka parçanın üzerine yerleştirdim. Arka parçamızdan ön parçamız 2 santim kadar daha kısa arkadaşlar. Ön parçaya model uyguladığımız için enden ve boydan kendisini topluyor. Arka parçayla sadece bir sıra fark var arkadaşlar. Arka parçamız ön parçadan bir sıra daha fazla. Ön parçamız 59, arka parçamız ise 60 sıra fakat
Ön parçaya model uyguladığımız için kendisini topluyor. 2 santim daha kısa gözüküyor arkadaşlar. Modelimizin de zaten böyle olması gerekiyor. Arka parçamıza başlarken de 3 ilmek eksik başlamıştık. Lastik kısmından sonra 69 ilmekle devam etmiştik ön parçamıza. Arka parçamızı ise 66 ilmekle tamamladık. Şimdi ön parçamızı bu şekilde arka parçamın üzerine yerleştirdim. Arka parçamızı çeviriyorum. İkisinin de ters yüzü gelecek şekilde, dış tarafa ters yüzü gelecek şekilde yaptıktan sonra omuz kısımlarını tığ yardımıyla birleştireceğim. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıp ikisini birlikte bu şekilde örüyorum. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıp ikisini birlikte örüyorum. Omzumuzu bu şekilde birleştirip yakasından ilmek alıp yakamızı örmeye geçelim. Omuz kısmını tığ yardımıyla birleştirdim. Önden görüntüsü böyle, arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Şimdi yakasından ilmek çıkarıp yakamızı öreceğiz. Omuz kısmının tam köşesine ipimi bağladım. Yine tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaralım. Tam buradaki boşluklara batarak ilmeklerimizi çıkarıp şişe geçirelim. İsterseniz tığ yardımıyla, isterseniz de şişle de ilmeklerimizi çıkarabiliriz. Kesmiş olduğumuz kısımlardan şu gördüğümüz yerlere batarak ilmeklerimizi çıkaralım. İlmeklerimizi tam şu kısımlardan çıkarıp gelelim arkadaşlar. Toplamda ilmeklerimizi çıkardıktan sonra kaç tane ilmek çıkardığımızı söyleyeceğim. Yaka kısmından şu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra arkasına geçelim. Yine arkadan da ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Yakamızdan ilmeklerimi çıkardım. Ön parçadan 58 ilmek çıkardım. Tam omuz kısmına kadar. Arka parçadan ise 37 ilmek çıkardım. Toplamda şişimde 95 ilmeğim oldu. Şimdi yakasını 2 ters 2 düz olarak öreceğim. Lastik kısmını örmüş olduğumuz gibi yaka kısmını da 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yakamızda 2 ters 2 düz olarak biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar.
Süveterimizin yakasını 7 sıra 2 ters 2 düz ördükten sonra yakasını kesiyoruz arkadaşlar. Yakasını hem örüp hem kesiyoruz. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüp kesiyoruz. Ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp kesiyoruz. 7 sıra ördükten sonra ilmeklerimizi keselim arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra omuz kısımlarımızı yine tığ yardımıyla birleştireceğiz. Yakasında olan ilmeklerimi kesip tamamladım. Şimdi bu omuzları birleştireceğim. Yine şu şekilde ön parçayı arka yüze çevirip yine arka parçamızda arka yüzü dış tarafa gelecek şekilde diğer omzu birleştirdiğimiz gibi bu omzu da tığ yardımıyla birleştirelim. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak omzumuzu bu şekilde birleştirelim. Omuzda olan ilmekleri tığ yardımıyla birleştirdim. Daha sonra bu şekilde içinden geçirip sabitliyorum. Şimdi omuz kısmımızın bu kısmını yine tığ yardımıyla birleştirelim. Bu defa tam ucunda olan iple birleştiriyorum. İsterseniz buradaki iple de devam edebilirsiniz. Bu kısmı isterseniz iğne ile de dikebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde yine tığ ile birleştirelim. Kalan iplerimizi de gizleyerek keselim. Önce sabitleyelim. Daha sonra iplerimizi gizleyip keselim arkadaşlar. Sonra da süveterimizin yanlarına bağcık yapmaya geçelim. Süveterimin kenarlarına bağcıkları yaptım. Bağcıklarımızı 20 santim kadar yapalım arkadaşlar. İstediğimiz uzunlukta da yapabiliriz. Ön parçaya 31. haroşa sırasında bağcıklarımı yaptım. Arka parçaya ise 33. haroşa sırasında bağcıklarımızı yapıyoruz. Bağcıklarımı nasıl yapıyorum göstereyim. Şimdi arka parçamızı 33 sıra sayıp buradan 3 ilmek çıkaracağım. İlmekleri tığ yardımıyla da çıkarabiliriz. Bağcıkları hep ön yüzden öreceğiz arkadaşlar. Normalde örerken arka yüze dönüyoruz. Bağcıklarımızı örerken hep ön yüzde öreceğiz. Şimdi çıkarmış olduğum 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3.
Örmüş olduğum ilmekleri sol şişime takıyorum. Tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüze dönmeden hep ön yüzde bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar örmüş olduğum ilmekleri sol şişime taktım. İlmekleri düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi 20-25 santim olana kadar örelim. Süveterimizi tamamlayalım. Bağcıklarımızı yapıp süveterimi tamamladım. Süveterimizin arkasına da bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.